Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bu bölüm 2025 senesinin ilk bölümü olacak. Kanalım kurulalı yaklaşık 4 sene oldu. Şöyle geriye doğru baktığımda iyi ki de bu kanalı kurmuşum diyorum. Çünkü siz Türkçe öğrenen dinleyicilerime dinleyecekleri ilgi çekici içerikler hazırlamak bana gerçekten mutluluk veriyor. Hala yeni bir konu hazırlarken ilk günkü gibi heyecan içerisinde araştırmalarımı yapıyorum. Ve sizlere faydalı içerikler hazırlamak beni her zamanki gibi motive ediyor. Bugün podcast'in ilk bölümünde yeni bir senenin başlangıcı olması sebebiyle geçen senenin bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Devamında yani ikinci bölümde ise 2025 senesinde sizlere hazırlamayı düşündüğüm içeriklerden ve projelerimden bahsetmek istiyorum. Şimdi hazırsanız yeni bir bölüme başlayalım isterseniz. Bana ara ara bazı dinleyicilerim bu işten para kazanıyor musun diye soruyorlar. Öncelikle şu konuyu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Benim bu işe başladığım ilk günden beri amacım hiç değişmedi. Siz Türkçe öğrenen dinleyicilerime fayda sağlayabilmek istiyorum. Ayrıca merak edenler için YouTube'da para kazanabilmenin şartlarından bahsedeyim isterseniz. Abone sayısının minimum 1000 olması gerekiyor. Benim gibi içerik hazırlıyorsanız yıllık izlenme süresinin 4000 saatten fazla olması gerekiyor. Ve belirli sıklıklarla içerik üretmeniz gerekiyor. Bu bilgilerden sonra ben şimdi sizlere benim kanalımın 2024 senesindeki durumundan bahsedeyim isterseniz. İlk olarak paylaşmak istediğim istatistik abone sayısı ile alakalı. Toplamda 645 abone sayısına ulaştık. Geçen sene ise yaklaşık 140 tane abone kazanmışız. Abone sayısı demişken şimdi ilginç bir istatistiği paylaşmak istiyorum sizlerle. Kanalımdaki videoları izleyenlerin yaklaşık %50'sini abonelerim ve diğer %50'sini ise abone olmayan dinleyicilerim oluşturuyor. Burada beni dinleyen ve abone olmayan dinleyicilerime abone olmaları konusunda bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tabi burada abone olan dinleyicilerime de bir görev düşüyor. Anlatayım. Çünkü kanalın abone sayısı 650 civarı olmasına rağmen yeni yayınladığım videoların izlenme ortalaması ise yaklaşık 150 civarı. Dolayısıyla abone olan dinleyicilerime de burada bazı görevler düşüyor tabii. Çünkü kanalımdaki videolar izlendikçe ve beğeni aldıkça ben daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmış oluyorum. Şimdi bir başka istatistikle devam edelim isterseniz. Toplam izlenme miktarı ile alakalı bir istatistik. Geçen sene kanalım toplam 140 saat civarı dinlenmiş. Bu da yaklaşık ortalama her ay için 12 saat civarı demek oluyor. Her 2 haftada bir yeni bölüm yayınladığımı düşünürsek bu da bir ayda ortalama 2 yeni bölüm yayınlıyorum anlamına geliyor. Ve sonuç olarak her bölüm ortalama 6 saat dinleniyor diyebiliriz. Ayrıca geçen sene başlattığım yeni bir uygulama daha var. Türkçe altyazının yanında artık toplamda 12 dilde altyazıya ulaşabiliyorsunuz. Unutmadan yaptığım podcastlerin orta seviyede Türkçe bilen dinleyicilerime hitap ettiğini hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bütün takipçilerimin orta seviyede Türkçe bilmediğini tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla bazı dinleyicilerimin daha iyi anlayabilmeleri için kendi dillerinde altyazıya ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi
her videomun altında Türkçe transkript de mevcut. Ve ayrıca bu sene yeni devreye aldığım bilinmeyen kelimeler açıklaması ile dinleyicilerimin daha iyi anlamasına yardımcı oluyorum diye düşünüyorum. Eğer bu konuda geliştirmemi istediğiniz bir şey var ise yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin lütfen. Şimdi ise bir başka istatistikle devam edelim isterseniz. 2024 senesinde beni dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor. Bu sonuç sizi bilmem ama beni çok fazla şaşırtmadı aslında. Türkiye'den sonra ilk 5 ülke ise sırasıyla Hindistan, Belçika, Ürdün, Almanya ve Fransa. Bu ülkelerden beni dinleyen siz sevgili dinleyicilerime huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ise bir başka istatistikle devam etmek istiyorum. Sıradaki istatistiğimiz ise 2024 yılındaki toplam görüntülenme sayısıyla alakalı. 2024 senesinde videolarım toplamda 4400 defa görüntülenmiş. Sanırım şimdi hangi videolarım çok daha fazla görüntülenmiş diye merak ediyorsunuz. Sizi fazla merakta bırakmayacağım elbette. İlk sırayı 302 görüntülenme ile bir röportajımız ele geçirmiş durumda. 2024 senesinde geçen sene sözünü verdiğim röportaj şeklindeki videolardan ancak 2 tane yapabildim. Bunlardan ilki olan 10 dil bilen poliglot ile olan röportajımız 302 tane izlenme almış görünüyor. Ardından teknolojiyle alakalı bir bölüm olan TikTok neden bu kadar popüler bölümü ise 186 izlenme kazanmış durumda. Devamında 3. sırada ise şu an aramızda bulunmayan Üstad Neşet Ertaş ile alakalı bölümümüz 180 izlenme almış durumda. Bu arada kanalımın dinleyicilerinin %52'sini bayan dinleyicilerim oluşturuyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca dinleyicilerimin yaş skalasına baktığımda ise ilk sırayı %30 ile 25 ile 34 yaş grubu arası. Ardından %27 ile 35 ile 44 yaş grubu arası ikinci sırada yer alıyor. Devamında %19.7 ile 55 ile 64 yaş grubu arası dinleyicilerim mevcut. Daha genç dinleyicilerim olan 18-24 yaş grubu içerisinde ise %18.7 bir ortalama ile dinleniyorum. Beni en çok şaşırtan ise benim yaş grubum olan 45 ile 54 yaş grubu arası oldu. Bu grup maalesef %5 ile en son sırada yer alıyor. En son vermeyi düşündüğüm istatistik ise ortalama izlenme süresiyle alakalı. Dinleyicilerim benim videolarımı ortalama 2 dakika izlenme süresiyle izliyorlar. Benim bir videomun ortalama 12 dakika olduğunu düşünürsek açıkçası bu rakamın daha yukarı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim 2025 senesindeki projelerime. İlk önce şu sözü huzurunuzda vermek istiyorum. 2 haftada bir yeni bölüm yapma ritüelimize bu senede devam etmeyi planlıyorum. Sizlerin beğenisini kazanan ve geçen senenin şampiyonu olan röportaj şeklindeki bölümlere de daha sık yer vermeyi planlıyorum. Dolayısıyla eğer benimle röportaj yapmaya varım diyorsanız ilerleyen haftalarda bu konuda birlikte çalışabiliriz elbette. Benim röportaj yapmak isteyen dinleyicilerim yorumlar kısmında belirtebilirsiniz tabii. Ayrıca bu sene bir yenilik daha yapmayı planlıyorum. Tabii bunun için biraz daha kendimi hazır hissetmem gerekiyor. Sizlere ara ara bazı konularda videolar çekmeyi planlıyorum. Bu deneyim röportajdan biraz daha farklı olacak tabii. Kafamda bazı projeler var aslında. Ama şimdiden belirteyim. Bunu yılın daha çok ikinci yarısında yapmayı planlıyorum. Daha önce olursa da sürpriz olacak tabii. Ayrıca yapmayı düşündüğüm bir şey daha var. Henüz araştırma yapmadım ama ilerleyen zamanlarda bunun araştırmasını da yapmak istiyorum. Videolarımı ekranda 2 altyazı olacak şekilde dinlemenizin sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir tanesi sizin ana diliniz veyahut da İngilizce, bir diğeri de tabii ki Türkçe. Ben de yeni bir dil öğrenirken bu metodu kullanıyorum ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biliyorum hem dinlemek hem de 2 tane altyazıyı takip etmek çoğu zaman kolay olmuyor aslında. Ama alıştıkça eminim beğeneceksiniz. Son bir hatırlatma daha.
Eğer 2025 senesi için konu önerileriniz var ise sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Veyahut da her zaman bana podturk@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, yine geldik güzel bir bölümün daha sonuna. Bugün yeni bir sene başlangıcındaki kişisel olarak yaptığımız öz değerlendirmemizi ve hedeflerimizi kanalımız için yaptım. Farkındayım. Diğerlerinden biraz farklı bir bölüm oldu. Yukarıda anlattığım gibi Türkçe ile olan bu yolculuğumuzda Let's Speak Turkish kanalı olarak 2025'te daha güzel içeriklerle her zaman karşınızda olacağım. İşte şimdi bu bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 90 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 12 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.